Çoban ateşi karanlıkta yakılan, cılız fakat aydınlatıcı bir ateş olarak tarif ediliyor. Zor süreçleri umut veren gelişme anlamına da gelen çoban ateşi, Fevzi Çakmak'ın tabiriyle 1920'lerin başındaki Türkiye'yi de tanımlıyor. Osmanlı İmparatorluğundan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan mirassa bu ateşi harlamaya yetmemişti. Sanayisi ve altyapısı olmayan, tarımda kendine yetemeyen bir coğrafya olan Anadolu, gayrimüslimlerin elinde tuttuğu sermayenin de ülkeyi terk etmesiyle ekonomik anlamda zor durumdaydı. Anlatacağımız hikaye ise tam da buradan başlıyor. Kendi ekonomik kimliğini arayan bir ülkenin tarihi dönemeçlerine odaklanıyor. İzmir yangını nedeniyle Osmanlı Bankası'nın deposunda yapılan İzmir İktisat Kongresi, yeni Cumhuriyet'in ilk geniş çaplı ekonomik hamlesiydi. Kongreden çıkan kararlar, yerli üretim ve ihracatın geliştirilmesi, ekonomik gelişim için yabancı sermaye izni, ülkedeki nakliye olanaklarının arttırılması ve sanayicilere kredi verilmesi için bir sanayi bankası kurulmasını içeriyordu. İzmir İktisat Kongresi ve Lozan Anlaşması, anlaşmanın şartları, Türkiye ekonomisini daha serbest ticarete dayalı bir modele de götürüyordu. Gümrük vergilerini değiştirmek, korumacılığa gitmek çok mümkün değildi. Fakat zaman içerisinde Türkiye'nin bir sanayinin olmaması, kendi kendine yeterli bir ekonominin serbest ticaret içinde ortaya çıkamaması bir değişim ihtiyacını da doğurmaya başlamıştı. 1927 yılında yapılan ekonomik sayımlara göre sanayi grubundaki işçilerin %22.61'i maden sanayinde çalışmaktaydı. Birçok üretim ve ham madde gereksiniminde ithalata yönelen liberal milli ekonomi modeli, Türkiye'nin kurucu kadrolarının da deneyimlediği ilk küresel ekonomik buhrana kadar sürdü. 1929 ekonomik buhranı sonrası devlet temelli kalkınma modeline geçen Türkiye, devletin korumacı bir ekonomiyi savunduğu düzende özellikle tarım, sanayi ve dış ticaret hacminde büyük ilerlemeler gösterdi. 1930'lu yıllardaki iktisat politikalarının iki önemli özelliği vardır. Bir, makroekonomik istikrarı önemli oranda başarmıştır. Yani bir taraftan bütçe dengeleri, bir taraftan dış denge. Fakat asıl önemlisi Türkiye'nin dünyanın ilk önemli ve başarılı planlama deneyimlerinden birisini yaşamasıdır. Yerli üretim sanayinin birçok kolunda talebin çoğunu karşılayabilecek duruma geldi ve böylece Türkiye, çimento, cam, şeker, buğday, dokuma ürünlerinde kendi kendine yeten bir ülke oldu. Birinci 5 yıllık sanayi planı dönemi sonucunda sanayi sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki oranı %17'yi geçti. Türkiye bu dönemde elde ettiği dış ticaret fazlalarıyla Osmanlı İmparatorluğundan kalan borçlarını tamamen bitirdi. İkinci Dünya Savaşı birçok şeyi değiştirdi. İster istemez devletin ciddi biçimde müdahalelerde bulunduğu, regülasyonlar yaptığı, denetimler, fiyat kontrolleri yaptığı bir dönem ortaya çıktı. Yani savaş koşulları ve o dönemki olağanüstü ve muhtemelen yanlışları da olan birçok müdahale daha serbest bir modeli gündeme getirdi. Demokrat Parti de bu süreçte bu düşünceyle, bu anlayışla da iktidara geldi. 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi egemenliğinden sonra iktidara gelen Demokrat Parti'nin programında geçmiş devletçilik anlayışının değişeceğine dair birçok ibare mevcuttu. Programda hayatı pahalılaştıran tekel fabrikalarının kişisel girişimlere ve sermayeye devredilmesi gibi ibareler yer alıyor, özel teşebbüs ve sermayenin devletçiliğinin görevleri arasında belirlenmesi kararlaştırılıyordu. Demokrat Parti dönemindeki en büyük değişiklik sermaye ekonomisine yönelik geçişler oldu. Özellikle dış ticaret ve döviz bazlı eksen değişiklikleri Türkiye'deki ekonomik ve siyasi eksen değişikliğinin boyutlarını da gösterdi. 1950'de 20 milyon dolar olan açık, hacimdeki farkın büyümesiyle 1952'de 190 milyon dolara yükseldi. IMF ve Marshall yardımıyla tanışan Türkiye, özellikle Demokrat Parti'nin ikinci döneminde dış borçları ödemekte zorluk çekti. Dış kredilerin artmasıyla 1958 yılında IMF'nin talebiyle hükümet tarafından istikrar paketi açıklandı ve enflasyon baskısı nedeniyle lira, dolar karşısında hiç olmadığı kadar değer kaybetti. Yurt dışından getirilen uzmanların raporları dikkate alınarak Türkiye'nin ağır sanayi yerine tarıma dayalı hafif sanayi kollarına yönelik harcamaları artırıldı.
Bu dönemdeki ulaşım harcamaları genel olarak demir yolları yerine karayollarını merkeze alıyordu. Siyasi açıdan öne çıkan bir dönemdir ama çok hızlı bir liberalleşme veya bu süreçte istenilen elde edilememesi en önemli özelliklerden birisiydi belki. 1960'lar Türkiye'nin 27 Mayıs 1960'tan sonra yeniden devletçi, planlamacı ekonomiye geçtiği bir dönemdi. Çıkarılan 91 sayılı kanunla Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu ve devletin ekonomi içerisindeki baskısının arttığı, kamu ekonomisini temellendiren bir sistem oluşturuldu. Prensipler çerçevesinde uygulamaya konan yaptırımlar genel olarak 1950-1960 döneminde Demokrat Parti iktidarının dikkate almadığı dış ödemeleri dengeleme sorununa da odaklanıyordu. Tüketim mallarında büyük oranda kendine yeterli hale gelen, ara mallarında mesafe kat eden, yatırım mallarında yine kendi kitlerini oluşturmaya başlayan bir Türkiye. Yani o dönem hem yapısal dönüşüm hem büyüme anlamında ilk 2-3 plan 70'lerin ortalarına kadar diyelim başarılıydı. Fakat iç piyasa odaklı olması, dış rekabet, verimlilik konusunda eksik olması en büyük eksikleriydi diye düşünüyorum planlama döneminin. 1973 yılında petrol fiyatlarında başlayan sıkıntılar 1980'lerin başına kadar sürdü. Global piyasalarda petrol fiyatları 5-6 kat arttı ve serbest piyasaya bağlı ülkelerde enflasyon oranları oldukça yükseldi. Özellikle bu dönemde Dünya Bankası'nın direktifleri doğrultusunda yapılan devalüasyon politikaları Türkiye'nin ekonomisine büyük zarar verdi. 70'li yıllarda yine ideolojik olarak iktisat bir dönüşüm, değişim yaşadı. Müdahalelerin enflasyon getirdiği, büyüme ve enflasyonun beraberce yaşandığı bir durum devlet politikalarına daha çok da yıkıldı. Ve dünya uluslararası kuruluşlar nezdinde yine yavaş yavaş serbest ticaretin, liberal politikaların ön plana çıktığı bir yapıya doğru gitti. 1975 yılından itibaren başlanan dövize çevrilebilir mevduat uygulamalarıyla Türk lirasının döviz karşısındaki değerinin planlı olarak düşürülme işlemleri dolarda tarihi rekorun kırılmasına yol açtı. Para üzerinde gerçekleşen küçük devalüasyon politikaları dolar karşısındaki Türk lirasının pozisyonunu 19,25 TL'ye kadar indirdi. Bütün dünyada yaşanan stagflasyon, Türkiye'nin iç siyasi gündemi nedeniyle bu süreci borçlanarak ve büyüme tercihini önde tutarak bir sürede olsa geçirmeye çalışması çok ciddi bir borç yükü getirdi. Ve 70'lerin sonuna doğru Türkiye'yi tekrar özellikle IMF'le anlaşmaya doğru iten bir noktaya getirdi. Cumhuriyet'in çoban ateşini yakması itibariyle geçen 60 yıla yakın süre devletçi politikaların yaşadığı kimlik sorunlarına ve global dalgalanmalara karşın genel çözümü planlamacı, müdahaleci devlet politikalarında gören bir atmosferi bizlere anlatıyor. Fakat hikayenin devamı ekonomide güç odaklarının pozisyonunu değiştiren süreci özetliyor. Bülent Ecevit'in 1979 yılındaki ara seçim sonrası istifasıyla başlayan süreç, Başbakanlık Müsteşarlığı görevine atanan Turgut Özal'ın sahneye çıkmasına zemin hazırlamıştı. Özal'ın döneme attığı imza ise Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi pozisyonundaki 40 yıllık yeni yerinin hazırlayıcısı oldu. Türkiye'nin bundan sonraki hikayesi neoliberalizm ve serbest sermayeye bağlı ekonomi politikalarının sahnesinde gerçekleşti.